Evet. Yine geldim. Ben. Ozan Kurzbay. Sizin için geldim arkadaşlar. Achtung, aynen her zamanki gibi başlıyoruz. Haftalık gökyüzü hareketlerine, astroloji hareketlerine arkadaşlar. Mayday diyerek günü başlatıyoruz. Evet, gökyüzünde neler oluyor arkadaşlar? Bunu gözden geçireceğiz şimdi. Önümüzdeki haftaya neler yansıyacak? Ciddi güzel bir hafta olacak. Çünkü kimi gezegenler retroya giriyor, kimi gezegenler burç değiştiriyor. Bunu şimdilik hep beraber gözden geçireceğiz. Hemen açalım. Solar Fire der ki önümüzdeki hafta hop geri dönelim. Pazartesi günden itibaren gördüğünüz gibi Ay Koç burcunda 0 derecede başlayacak. Neptün kavuşumlu. Ancak şöyle bir durum var. Neptün S harfinde kolektifi temsil eder, toplumu temsil eder. Koç burcunda S harfinde önümüzdeki hafta çarşamba günü durağan pozisyonuna geliyor ve retro pozisyonuna geçecek. Ve bu demek oluyor ki, önce bunu bir açıklayayım. Neptün kolektifi temsil eder. Achtung, kolektifi temsil eder, toplumu temsil eder. Ve Koç burcundayken inanılmaz yüksek bir bilinç sıçraması, kolektifte bir bilinç sıçraması yaratır. Ve hayallerimize doğru daha bilinçli bir şekilde, mantıklı bir şekilde, matematiksel bir şekilde gidişatımızı gösterir. Toplumla beraber nereye gittiğimizi. Ama artık o toplum bize neleri dayatıyor, o toplumdan topluma değişir. Şimdi bu retro hareketine girdiği andan itibaren sen kendi kişisel benliğinde içeriden dışarıya doğru enerji akışı sağlıyorsun. Eksi veya artı. Bu senin matematiksel olarak kendi hayatındaki duruma bağlı. Neptün retroya girdiği andan itibaren etrafındaki bütün kitlesel illüzyon dağılır. Acı bir gerçekle karşılaşabilirsin. Nedir bu acı gerçek? Meğer bu benim isteğim değilmiş. Bunu en gerçek bir şekilde matematiksel olarak Neptün retro hareketine başladığı an bununla yüzleşmeye başlarsın. Orada yapacak bir şey yok. Hemen şuradan matematiksel olarak anlatayım. Hop. Neptün nerede? Neptün Koç burcunda. Neptün Koç burcunda. Yani matematiksel olarak değeri Koç burcunun artı. Ateş elementi ve bu ateş elementine Neptün girdiği an illüzyonist bir gezegen zaten. Hayallerin peşinde koşturmamızı sağlayan bir gezegen. 12 numaralı evi yönetiyor. Aynen. Ve 12 numaralı ev matematiksel olarak eksi. Çünkü 1 numaralı ev artı. 2 numaralı evde eksi, 3 numaralı ev artı. Daha önce bunu söylemiştim. Şimdi Neptün buraya girdiği andan itibaren retro hareketine önce normal standartta bu arkadaş buraya girdiğinde retro yokken bize çok güzel artı bir değer katar. Topluma artı bir değer katar. Fark etmeye başlarız neler yapmamız gerektiğini. Ama şimdi kişi burada topluma göre mi hareket ediyor, kendisine göre mi hareket ediyor? Toplumun istediğini mi yapıyor, kendi istediğini mi yapıyor? Ve toplumun istediği, kendi istediğiyle ne kadar doğru orantıda? Retro hareketi bunu ortaya çıkarır işte. Ne kadar doğru orantıda? O yüzden buna acı gerçek diyoruz. Kişi retroya girdi. Retroya giriş yaptı. Çat! Uyanış. Gerçekten benim çevrem benim istediklerimi destekliyormuş. Ben
Çevrem benim istediklerimi destekliyormuş. Retro başladığı an içsel uyanış başlar. Yani içerideki enerji dışarı çıkar. Niye? Çünkü kolektif enerji terse döndü. Bir sefer buradan çıkış imkanı bulur enerji. İçindeki akış. Bir bakarsın, ana bu benim istediğim değilmiş. Retroya girdiği an bunu fark et. Bu benim istediğim değilmiş ki kardeşim. Ben bunu istemiyormuşum. Toplum bunu dayatıyormuş. Burada senin, onun, ötekinin hepsinin uyanışı başlar. Burada önemli olan şey, retro hareketinden sonra sen zorla kendini kandırmaya başlıyor musun? Aman toplumdan dışlanmayayım diye. Sen kendini zorla kandırıyor musun? Çünkü birçok insan bunu yapıyor. Onun o yüzleşme gerçeğiyle karşı karşıya kalamıyor abi. Kalamadığı için de iç savaş şiddetlenmeye başlıyor. Bu sefer kaos başlıyor. Halbuki önümüzdeki hafta delikanlı gibi, nerede o? Haftaya Cuma günü en son Venüs Başak Burcu'na geçtiğinde birebir ilişkileri kaybettiğin noktaya kadar tekrar dönüp yapılandırma şansın var. Çünkü Neptün retroya girdi. Ben bunu fark ettim. Çıkış yaşamak istiyorum. Evet. Ben bunu fark ettim. Çıkış yaşamak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Venüs Başak Burcu'nda gelişimci bir gezegen. Burç. Onu yapmaya başlayabilirsin. Astrolojide tesadüf diye bir şey yok. Her şey sayısal, her şey matematik olarak işliyor. Ben sana bu olanağı getiriyor muyum matematiksel olarak? Evet. Otomatik olarak bu açıyı kapatabilmen için, bu eksiden artıya geçebilmen için ben sana Venüs'ü de Başak Burcu'na aktarıyorum ama. Ben bir yerden bir şeyi fark ettiriyorum. Öbür yandan onu çok yüksek bir ivmede seninle beraber yürümeni sağlıyorum zaten. Venüs Başak. Başak Burcu'nda önümüzdeki hafta. Ve Başak Burcu matematiksel olarak eksi. Eksi neydi? Daha önceden söylemiştim. Bir şeyleri yapılandırma enerjisi. Negatif enerji. Eksi enerji. Eksi ile eksinin çarpımından doğan bir artı enerji. Venüs'ü Başak'a boşuna mı veriyor önümüzdeki hafta? Retro başlıyor çünkü. Neptün retrosu başlıyor. Sen al sana toplum izin vermiyor bahanesini ortadan kaldırma şansı. Çat diye onu orada retroya girdiği an nerede giriyor? Normalde retroya girse eyvallah ama bir de Koç burcunda retroya giriyor. Matematiksel olarak al sana çıkış kanalı. Venüs'te Başak'ta. O oradan onu almış. Üstündeki parmakları, toplumun parmaklarını almış senin üstünden. Bir de sana bir kanal açmış. Artık sen orada bunu fark edip de yürüyemiyorsan diyebileceğim tek bir şey var. Sen kendini kandırıyorsun. Kendini manipüle ediyorsun. Çünkü kımıldamıyorsun yerinden. Sen de toplumla beraber geriye kaçıyorsun. Aman. Fark ettik ama fark etmemiş gibi yapalım. Önümüzdeki hafta bu haftanın bunun başlangıcı var. Önümüzdeki hafta bunun başlangıcı var. Ve önümüzdeki hafta Ay nerelere doğru gidiyormuş? Ay Boğa burcuna geçiyor. Değerler. Fark ettiğin an değerlere girmeye başlayacaksın. Hemen Venüs Başak'a geçtiği an Ay da Boğa burcuna geçiyor. Bütün eksileri alıp artı yapman lazım. Çünkü tam fırsatı. Boğa matematiksel olarak eksi, Başak matematiksel olarak eksi, Uranüs'le Mars tamamen ikizler burcunda artı burçta, direkt bu eksiği yapılandırmak için hırsla saldırman gerekiyor. Arkadan Ay ikizler burcu seni körüklüyor böyle. Ay Mars kavuşumu, Uranüs kavuşumu seni körüklüyor artık. Hadi kardeşim yürü. Bak Jüpiter'i de Koç burcuna verdim.
Bunu çok iyi bir şekilde değerlendir. Nedir? Aklını kullan, yaratıcılığını al ve yardır. Buradan aşağıdan ışık hızından yukarı çık. Toplumun arasından sıyrıl. Niye? Çünkü Neptün Kova burcunda topluma takıntılar veriyor. Duygusal takıntılar. Bu duygusal takıntıları Neptün retrosuyla aşabilirsin. Matematiksel olarak aşabilirsin. Bu önümüzdeki haftanın sonunda Ay-Neptün kavuşumu var. Mars-Uranüs kavuşumu var. Işık hızında oradan yardırıp dışarıya çıkabilirsin. Bu fırsat var. Bu fırsat var. Ancak bu fırsatı kullanabilirsen var. Matematiksel olarak ortada her şey. Neptün Koç burcunda retroya giriyor. O aslında o anda Ayda Koç burcundan geçmiş oluyor. Spontane bir akış gerçekleşiyor. Çünkü Koç matematiksel olarak artı. Arkadan Boğa burcuna geçiyor. Bir uyanış başlıyor sende değerlerin konusunda. Neptün de o anda retrodan gidiyor. O uyanış başladığı an bunlar benim isteklerim değilmiş. Acı gerçekleşme, yüzleşmesi var. Ne yapmak istiyorsun? Ben kendi isteklerimi yapmak istiyorum dediğin anda Venüs de Başak Burcu'na geçiyor. Yap o zaman, kanal orada. Kanal orada, akışı orada yap. Hafta sonu da Ay, Uranüs, Mars kavuşumu İkizler Burcu'nda. Bütün iletişimi ağını kullanabilirsin. İkizler iletişim ağını kullanabilirsin. Nereden? Hangi iletişim ağını? Plüton, Kova, Uranüs, Satürn'den toprağa iner. Daha önce çekmiştim. Kova'dan atlar ikizlere. İkizlerde de Mars'la Uranüs var. Çatır 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 bütün sosyal ağda istediğin gerçeklik ve gerçekten istediğin yön var. Al onu Venüs Başak'la beraber kullan. Net, dümdüz matematik. Başka şey yok, başka olasılık yok. Başka matematiksel bir olasılık yok. Bu akışa gireceğiz. Ya kendini kandırmaya devam edersin ya da yardırırsın. Bu kadar basit. Net. Haftaya başlıyor arkadaşlar. Budur. Arkadaşlar benden şimdilik bu kadar. Burç videoları Telegram VIP'de izlemek isteyen burçların derin analizini videoların altına linki bırakıyoruz. Oradan geçip oradan ulaşabilirsiniz. Oradan da VIP'ye geçip astroloji burç videolarını ve matematiği takır takır takip edebilirsiniz. Bu önümüzdeki haftanın kolektif gezegen yorumuydu matematiksel olarak. Ben Ozan Kurtbay. Şimdilik görüşmek üzere. Arrivederci. Eyvallah.